Bugün sizlere az bilinen bir insanlık dramı olan 2. Japon-Çin Savaşı'nda Nanjing'de yapılan katliamı anlatacağım. Her zaman olduğu gibi merak edenler ve detaylı araştırmak isteyenler için referans kaynakları açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hazırsanız başlayalım. Nanking katliamı 2. Çin-Japon Savaşı sırasında Çin'in başkenti olan Nanjing'de Japonlar tarafından 6 hafta boyunca yapılan toplu katliam, toplu tecavüz, çapulculuk ve kundakçılık olaylarına verilen isimdir. 13 Aralık 1937'de başlayan Nanking katliamı 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan en büyük insanlık suçları arasında yer almaktadır. Toplamda 40 bin ila 300 bin kişinin öldürüldüğü iddia edilen bu katliamda bazı Japon yetkililer suçlu bulunup cezalandırılsalar da büyük bir bölümü cezalandırılamadan öldürülmüş veya seppuku yoluyla intihar etmişlerdir. Katliama sebep olan siyasi yöneticilerin bir kısmı ise dokunulmazlık yoluyla yaptırımdan kurtulmayı başarmışlardır. Aralık 1937 Japon İmparatorluğu tarafından Çin'in liman şehirlerinden biri olan Şangay işgal edildi. Japonlar içindeki nefreti ve kini tam olarak atlatamamıştı. Çünkü Şangay cephesinde çok fazla zayiat vermişlerdi ve moraller çok düşüktü. Aslında bu olumsuz şartlar nedeniyle Tokyo'daki kurmay başkanlığı savaşı daha da ilerletmek istemiyordu. Yine de 1 Aralık 1937'de Merkez Çin Bölge Ordusu'nun ve 10. Ordunun komutanlarına bir mesaj geldi. Orduları hareket için hazır hale getirin. Emri alan komutanlar ordularına bir duyuru yapmak istediler. Onlara şöyle dediler: evinize dönmüyorsunuz. Sıradaki hedefiniz başkent Nanking'tir. Saldırı için hazırlanın. Bu haberi duyan Japon askerleri içlerindeki kin ile sabırsızlıkla bekliyorlar ve hareket için hazırlanıyorlardı. O sırada Şangay cephesinde ağır kayıplar veren Çin'in resmi ordusuna Chiang Kai-shek tarafından geri çekilme emri geldi. Çünkü Chiang, Japonları Çin'in iç kısımlarına çekerek onları yıpratmayı planlıyordu. Çünkü ilerlemeye devam eden Japonların düzgün bir lojistiği olmayacaktı. Bölgeden askerlerini çeken Chiang, bölgede komutan olarak yalnızca Teng Shengzi'yi ve sadece eğitimlerini tamamlamamış, cephede herhangi bir deneyimi olmayan askerleri bırakmıştı. Onlara ise şöyle bir emir gönderdi: Nanking'i ne pahasına olursa olsun savunun. Ardından da bölgedeki sivillere tahliye yasağı getirdi. Sivillerin şehirden çıkmalarını önlemek için yollar kapatıldı ve tekneler tahrip edildi. Yine de birçok sivil bu emri görmezden gelip şehirden kaçtı. Kalanlar ise ölümle burun burunaydı. Ancak Tang Shengzi basın açıklamasında şehri teslim etmeyeceklerini söyledi. Nanking'de bulunan batılı iş adamları ve misyonerler yaklaşan Japon tehlikesine karşı kendilerini savunmak için Nanking'de tarafsız bir bölge oluşturdular. Oluşturulan bu bölge 3,8 kilometre kareydi. New York'ta bulunan Central Park kadar büyüktü ve düzinlerce mülteci kampından oluşuyordu. Bu tarafsız bölge ilk başlarda Japonlar tarafından es geçilse de ilerleyen zamanlarda güvensiz olacaktı. 1 Aralık'ta bölgeyi John Rabe önderliğindeki uluslararası komiteye bırakan Çin hükümeti bölgeden çekildi ve kalan vatandaşların tarafsız bölgeye girmeleri emredildi. Japon ordusu tarafsız bölgenin silahlaştırılması şartıyla tarafsız bölgedeki kimseye dokunulmayacağını belirtti. 9 Aralık'ta Japon ordusu Nanking Kalesi'ni kuşattı ve kalede bulunan askerlere ertesi güne kadar teslim olmalarını emretti. Çin ordusu bunu reddedince 10 Aralık'ta kaleyi kuşatan Japon askerleri genel taarruza geçti. 13 Aralık'ta ise kaleyi ele geçirdiler. Japon ordusu 13 Aralık'ta Nanking'e giriş yaptı. Çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin herkesi öldürmeye başladılar. Binaları yağmaladılar ve içinde insanların yaşadığı evleri yakmaya başladılar. Bu katliamın şiddeti giderek artmaya başladı. İçindeki kini kusmaya başlayan Japonlar sivil halka büyük zararlar verdi. Katliamda on binlerce sivil, binlerce asker öldürüldü. Binlerce kadına da tecavüz edildi. Bazı komutanlar savaş esiri alınmayacak ilkesini uyguluyorlardı. Teslim olan askerleri ve sivilleri de öldürmeye başladılar. Komutanlar tarafından planlanan proje birkaç gün sonra hayata geçirildi. Tarafsız bölgede bulunan insanlara evinize dönün, şehir işgal edildi, burası artık güvenli değil gibi bir duyuru yayınladılar ve bölgeyi terk etmelerini emrettiler. Buna inanan halk bölgeyi terk edip evlerine dönmeye başladılar. Katliam sonrasında daha da şiddetlendi. Tarafsız bölgeyi terk eden insanlara da saldırmaya başladılar. Sokaklarda koşan insanlar sanki suçluymuş gibi vurularak öldürülüyordu. Şehrin yakınlarındaki nehirlerde insanlar kurşuna diziliyor ya da sopalarla dövülerek öldürülüyorlardı. Ebeveynler çocuklarının önünde öldürülüyor ya da tecavüze uğruyorlardı. Hatta Japonlar daha da ileri gidip kendi aralarında yarışmalar yapmaya başlamışlardı. Bu katliamda Japonlar tarafından kimyasal silahlar da kullanıldığı iddia edilmektedir. Bu yağmalama sırasında 70 yaş üstü yaşlı kadınlar ve 8 yaş altı kızlar bile cinsel istismara ve tecavüze uğradı. Hamile kadınlara bile merhamet göstermeyen Japonlar
Önce tecavüz edip sonrasında karınlarını yararak anne karnındaki bebeği dahi öldürdüler. İşgal sırasında Nanking halkını sakinleştirmek için halka son derece bağımlılık yapan afyon ve eroin gibi sentetik uyuşturucular dağıtıldı. Tahminen sadece o dönemde 50 bin kişi eroin bağımlısı oldu. Nanking katliamı Çin'e ağır darbe vuran saldırılardan biridir. Daha sonrasında ülkenin başına geçecek Komünist Parti, Nanking'in yaralarının sarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Saldırıyı yapan komutanlar için Mayıs 1946'da Tokyo Savaş Suçları Mahkemesi'nce dava açıldı. Aralarında Orgeneral Tojo Hideki'nin de bulunduğu 7 kişi asıldı. 16'sına ömür boyu hapis cezası verildi. Nanjing katliamında yalnızca 200 kişi hayatta kalabildi. Onların çoğu da katliam hakkında röportaj yapmak istemiyor. Nanking'deki olan olaylara duyulan öfke günümüze kadar taşınmıştı. Japon milliyetçiler propaganda amacıyla bu konu hakkında iddialarda bulundu. Bunlardan biri katliamın hiç olmadığı, diğeri ise sayıların aşırı derecede abartıldığı oldu. Çin'in açıkladığı kaynaklara göre 300 bin sivil ve 14 binden fazla askerin ölü bulunduğu, 80 bin civarı da tecavüz vakası olduğu iddia edildi. Aynı zamanda bu katliam Çin'e ciddi bir ekonomik darbe de vurdu. Çin'in o dönemdeki başkenti Nanking, işgalden sonra resmen yerle bir olmuştu. Japonların böylesi vahşi bir saldırıyı neden yaptığı ise hiçbir zaman net olarak aydınlatılamadı. İngiliz Çin uzmanı ve tarihçi Jonathan Spence bu konu hakkında şöyle yazıyor. Bu korkunç olayın net bir açıklaması yok. Bulunamıyor da. Kolay bir zafer bekleyen Japon askerleri yerine aylardır sıkı bir şekilde savaşıyorlardı. Beklenenden çok daha fazla kayıp vermişlerdi. Sıkıldılar, kızdılar, hüsrana uğradılar, yoruldular. Çinli kadınlar savunmasızdı. Erkekleri güçsüzdü ya da hiç yoktu. Hala ilan edilmemiş olan savaşın kesin bir hedefi veya amacı yoktu. Belki de cinsiyeti veya yaşı ne olursa olsun tüm Çinliler kurban olarak işaretlenmiş görünüyordu. Bugün sizlere bir insanlık dramından bahsettim. Görüldüğü gibi savaşın kazananı olmaz. Ya az kaybedersin ya da çok. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir araştırma videosunda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.